Herkese merhaba. Barcelona yakınlarında Tarragona'dayız. Buraya çok özel bir event için geldik. Kia EV Day 2025 için geldik. Kia'nın 2025'teki elektrikli otomobil planlarını anlattılar bize. Burada çok büyük bir organizasyon oldu. Bu arada bulunduğumuz yerde aslında bir boğa güreşi arenası. Kia'nın zaten biliyorsunuz ki EV9'u var, EV6'sı var, EV3'ü var ve bunun yanında bir de şimdi EV4 geliyor. Buradaki odağımız aslında EV4 çünkü en yakın sürede gelecek olan o. Yılın 3. çeyreğinde yani sonbahar gibi Türkiye'de olacak. 2 versiyonu var. Şimdi birazdan onları anlatacağım. Ama bir de burada çok önemli bir otomobil daha var. Şu arkamda görmüş olduğunuz Kia EV2. O da çok hoşuma gitti açıkçası. Onu da bir üzerinden geçeriz. Bir de onun yanında arkamda görmüş olduğunuz sicarileri var. PV5 adında bunlar ve farklı iç dizilim tiplerinde geliyorlar. Onları da birazdan anlatacağım. EV4'ten başlayalım. Buradaki otomobiller tabii ki en üst donanım olan GT Line'lar. EV4 iki farklı kombinasyonla geliyor. Bakın bu görmüş olduğunuz hatchback var. Bir de bu arkamda görmüş olduğunuz sedan versiyonu var. Hatchback versiyonunun uzunluğu 30 santim daha kısa. Bu otomobil bir C segmenti hatchback olarak geçiyor. Sedanı da tabii ki C segmenti sedan olarak geçiyor. Mevcut modellerle kıyaslarsak aslında EV3'ten biraz daha büyük. Bir basamak yukarısında konumlanıyor. Fakat tabii ki SUV olarak geçmiyor. Yine motor batarya seçenekleri aynı. 150 kW'lık bir motoru var. Önden çekişli olarak ilerliyor tıpkı EV3 gibi. Hemen buraya gelmişken bakın uzunluğunu göstereyim. Hiç küçük bir otomobil değil. 4450 mm. Wheelbase'i de yani aks mesafesi de 2820 mm olarak geçiyor. Yani tam bir C sınıfına oturuyor. 150 kW'lık bir motorumuz var. 283 Nm torku var. 58.3 ya da 81.4 olmak üzere iki tane farklı batarya tipi var. Uzun menzilli ve normal versiyon olarak geliyor. Yine klasik DC'de yani hızlı şarjda %10'dan %80'e 29 dakika, long range versiyon ise 31 dakikada dolabiliyor. Şimdi tabii ki burada bize otomobili anlattılar ama biraz daha böyle yüzeyel olarak anlattılar. Dolayısıyla böyle çok aşırı bir detay size vermeyeceğim. Şöyle bir üzerinden geçeceğim. Son zamanların zaten tasarımı, baksanıza jantları bence çok güzel. 215, 50, 19 ebatında lastiklerle geliyor. Şöyle arkasına baktığımız zaman bence yine oldukça şık bir arka görünümü var. Hemen şöyle bir bagajına bakalım. Tabii ki elektrikli bagaj var. Hatchback'in bagajı biraz daha küçük. 435 litre. Sedanda bu 490 litreye çıkıyor. Yani yaklaşık 60 litrelik bir bagaj farkı bu otomobil için bayağı iyi bir fark. Kapı kolları yine EV3 gibi. İçine şöyle bir hızlıca bakarsak burada kadranımız, burada multimedya ekranımız var. Orta tarafta da yine havalandırma, iklimlenme butonları yer alıyor. Ne durumda olduğunu gösteriyor. Burada yine dokunmatik kısa yol tuşlarımız var. Hemen altında yine klimanın kısa yol tuşları var. Alt tarafta yine gördüğünüz üzere USB-C bağlantılarımız var. Bu arada USB-C bağlantımız 100 Watt. Yani bayağı bir güçlü, bayağı bir hızlı şarj edebiliyor. Onun yanında zaten cep telefonunuzu buradan kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Şurada yine kocaman iki tane bardaklığımız var. Bakın buna bastığımız zaman şu şekilde bardaklar daha küçük. Şişeler vesaire koyduğunuz zaman dökülmüyor. Burada yine kendi kendine park sistemi, oto hold sistemi, iniş destek sistemi vesaire burada yer alıyor. Burada yine kocaman bir göz var ve arka tarafta da yine kocaman bir göz daha mevcut. Bir de tabii şu altta da yine kocaman bir göz var. Yani saklama alanı konusunda oldukça zengin. Ambiyans aydınlatmaları oldukça şık gözüküyor. Görmüş olduğunuz üzere yine EV3 gibi cam tavan değil ama bir cam sunroofumuz var. Vites kolumuz yine burada. Şöyle bir iç hacmini size göstereyim. Koltuğum en altta. Aşağı yukarı koltuk bana göre ayarlı ve burada 3 parmaklık bir boşluğum kalıyor. İşte bu bir SUV değil. EV3 kadar da yüksek tavanlı değil. Dolayısıyla burada biraz da tavan konusunda EV3'e göre ya da işte SUV'lere göre dezavantajınız var diyebilirim. Bu arada head-up display vesaire de bu otomobilde mevcut. Şurayı hemen göstereyim. Harman Kardon ses sistemimiz ve şöyle koltuk detayları, kafalıkların detayları. Şöyle hemen bir de arkaya bakarsak. Arkada da yine bakın tabanı oturduğumuz yer böyle bayağı bir açılı olarak yapılmış. Dolayısıyla oldukça aşağıda oturuyorsunuz. Hemen oraya da bakalım. Bu aşağıda oturma aslında diz mesafesini arttıran bir şey. Eğer diziniz, daha doğrusu kalçanız daha yukarıda, diziniz de düz olsa biraz daha geometri olarak daha ileri gider. Dolayısıyla diz mesafesi biraz daha düşer. Ve bu tabi aynı zamanda baş mesafesine de etki ediyor. Bakın burada da bir 4 parmaklık baş mesafesi mevcut. Arkada herhangi bir 3. bölge klima yok ama havalandırma kanalları, menfezleri yer alıyor. Şurada bir yerimiz var bir şeyler koymak için. Arkada yine bakın USB soketleri burada. Koltuk ısıtma butonları, işte cam açma butonları vesaire vesaire. Burada da tabii bir kol dayaması var. Hemen bir de size sedan versiyonunu göstereyim. Sedan versiyonunda arkası dediğimiz gibi bir 30 santim daha
uzun. Arkası değil de boyu daha doğrusu. Ama arkanın bakış şekli böyle biraz değişik. Bagajı aşağıdan dümdüz gitmiyor. Aslında liftback gibi ama değişik. Böyle zevkler ve renkler tartışılmaz derler ya. Ya sev ya nefret et tarzında bir tasarımı var. Ama stoplar falan oldukça şık. Ön tarafı zaten birebir aynı. Hemen bagajına bakalım. Bakın bagajı biraz değişik. Camla birlikte açılmıyor. Liftback gibi gözüküyor ama dar bir yükleme alanı var ama 490 litre. Bayağı böyle dibine kadar çok geniş bir bagajı var. Ve tabii elektrikli. İçinde de zaten farklılık yok. Şarj yeri de şu yan tarafta. Yine diğer otomobillerde olduğu gibi. EV4'ün menzilleri de yine EV3 gibi. Tabii burada 2 tane farklı karasör olması sedan ve hatchback biraz daha verileri değiştiriyor. Sedanın normal versiyonunun menzili 430 km. Long range'inin menzili ise 630 olarak geçiyor. Hatchback'te biraz daha kayıp var. 20 kilometre kadar daha az gidebiliyor. Normal versiyonu 410 kilometre. Long range versiyonu ise 630 yerine 590 gidebiliyor. Ama yine de bence bayağı iyi segmentine ve özellikle iç hacmine göre. Bakın şimdi bir de bunu göstereyim size. Bu da elektrikli. PV5. Hatta kargoyla başlayalım işe. Şuradaki size detaylarını anlatayım. 4 farklı versiyonu var burada. Bakın 4.6 hatta 4.7 metrelik büyük bir araç bu. Yani bizim bildiğimiz Doblo'ların daha yukarısında yer alıyor. Yani Ducato'ru Doblo arası diyebiliriz. Genişliği 1.9. Wheelbase'i 3 metreye yakın. Yani lastikler olabildiğince köşede. Dolayısıyla ortada kocaman daha bir alan yaratmış oluyor. Bakın 770 kiloya kadar taşıyabiliyor ve 5.1 metreküplük kocaman bir iç alanı var. 120 kW'lık bir motoru var. 250 Nm torku varmış. Bu arada bataryası LFP. 3 tane batarya kapasitesi var. 43.3, 51.5 ve 71.2. Bu da yine DC'de hızlı şarjda %10'dan 80'e 30 dakikada yarım saatte doluyor. Bakın şöyle hemen içini göstereyim bu kargonun. Burada böyle modüler bir şeyler takabileceğiniz raylar yer alıyor. Şu iç kaplamaları gördüğünüz üzere çok güzel. Şöyle hemen İçeri de bakalım. İçerisi de oldukça şık. Bakın burada yine kocaman gözler, oldukça şık koltuklar. Şöyle biraz daha yüksek konumlandırılmış. Şurada işte bir yer daha var. Şu alt tarafta yine bir saklama alanının olduğu yer var. Bakın şurada bir yine yerimiz var. İşte güzel bir direksiyon simidi. Yine oldukça modern, otomobil gibi gözüken. İşte burada bir kadran ve burada da bir yine multimedya ekranı yer alıyor. Ama kargodan ziyade passenger modelini görmek daha mantıklı. Çünkü bu binek versiyon. Binek versiyon çok daha şık duruyor. Küçük bataryası yok. 51.5 ya da 71.2 olarak alabiliyorsunuz. Motor gücü de aynı. Bakın bunun içi daha renkli, daha güzel. Direksiyon simidimiz yine EV9'dan tanıdığımız direksiyon simidi. Burada yine bir kadranımız aynı şekilde mevcut. Multimedya ekranında oldukça büyük, oldukça şık. Şu aşağıda işte kapı açma, daha doğrusu kaydırarak açma tuşları var elektrikli olarak. İşte park sistemleri, geri vites kamerası, işte bagaj açma vesaire burada. 12 volt soketimiz burada. 2 tane yine USB-C soketimiz var. Burada kablosuz şarjımız var. Burada ne varmış? Bakın bir çekmece var. Burada yine 2 tane bardaklığımız ve yine şurada kocaman bir yerimiz var. Burada bir 220 volt soketimiz var. Yani buradan her şeyi yine şarj edip çalıştırabiliyorsunuz. Burada ne varmış? Bunu merak ettim. Burada da kocaman bir alan var gördüğünüz üzere. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Bakın. Çok rahat ya. Vallahi aileler için bence bu tip otomobiller de oldukça mantıklı. Direksiyona da baktığınız zaman yine EV9 gibi bakın sürüş modlarını falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradan da rejenerasyon, daha doğrusu dekuperasyonu, şiddetini azaltıp arttırabiliyorsunuz. Kapı kolları çok değişik. Buradaki saklama alanları bakın buraya bardak vesaire koyuyorsunuz. Bir de alt tarafta yine bir şeyleri koyabileceğiniz ve üst tarafta da 3 tane göz var. Kapı kolu da bakın çok şık. Arka koltuklar öne ya da arkaya kayabiliyor. Bu komple yatabiliyor. Hatta bazı modellerde bu alt tarafı böyle Magic Seats gibi kalkabiliyor ve burada kocaman bir saklama alanı oluşabiliyor. Bakın burada yine alanlarımız var. Burada koltuk ısıtmalarımız, USB'lerimiz var. Şu aparat değişebiliyor. Bakın burada bardaklık olarak da kullanabiliyorsunuz ya da başka da şeyler gelebiliyor. Bagajı görüyor musunuz? Demir raylardan bahsetmiştim. Burada da işte fener, işte ilk yardım seti vesaire. Bunları böyle magnetik olarak, mıknatıs olarak koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da var. Burada gözler var. Oldukça şık. Bunlar neymiş? Burada da gözler var. Burada da göz var. Bu ne? Açılsam açıl. Burada da bayağı ciddi anlamda bir göz var. Bence bu otomobil iş yapar. Yukarıda da bakın bir şeyler asmak için falan yine güzel aparatlar, güzel ekipmanlar var. Bagajımız elektrikli. Çok kompakt. Çok böyle küp gibi gözüküyor. Ama kapattığımız zaman biraz daha standart bir ticari araç görünümü mevcut. Tabii arka camlar açılmıyor. Arka camlar şu şekilde sadece açılabiliyor. Bence bayağı şık. Bayağı güzel. Baksana. Çok güzel. Buradan da açabiliyorsunuz bu arada.
Ben buna bayıldım. Bu arada PV5'lerle Türkiye'ye gelecek. 2025 yılının 3. çeyreği yani sonbahar gibi Türkiye'de olacaklar. Tabii hangi versiyonlar gelecek tam olarak bilmiyorum. Batarya vesaire teknik veriler zaten yakın zamanda açıklanır ama ben çok beğendim. Şimdi bir de EV2 biraz boşalsın, bir de gidip ona bakalım. Yani özetle bakarsak aslında EV4'ü biraz EV6'nın küçük versiyonu olarak görebilirsiniz. EV2'yi de EV3'ün küçük versiyonu olarak görebilirsiniz ya da EV9'un. Kia'nın değişik bir tasarım felsefesi var. Karim Habib zaten daha önceden BMW'de de çalışmış olan tasarımcı bu işin başında. Artık tasarım dilini çok iyi oturtturdular. Bu tasarım diline de zıtlıkların kesişmesi diyorlar. Hepsinin böyle değişik bir tasarım dili var. Özellikle gündüz aydınlatma farları en dışlara doğru alınıyor. Bu da zaten otomobilin genişliğinin belli olmasının, daha geniş gözükmesini sağlıyormuş. Ve dikkat ettiyseniz farlar genelde dikine konumlanıyor. Ve bunun da farları bakın çok değişik. Görüyor musunuz? Mesela şurada ve şurada böyle içeri giren detaylar var. Aynı şekilde burada da. Ve özellikle gece bu otomobili gördüğünüz zaman aynadan vesaire bunun bir EV2 olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kendine has bir görünümü var. Jantlarımız yine benzer. 215-45-20 ebanda jantları var. Şu anda bu otomobil bir konsept. Bazı şeyleri mutlaka değişecektir. Ama buna çok benzer bir şekilde çıkacağına yine emin olabilirsiniz. Stopları biraz değişik. Böyle biraz aşağıda konumlanmış. Yani ilk başta gördüğünüz zaman bir garip geliyor size. Fakat herhalde buna da alışırız gibi düşünüyorum. Özellikle buradan çizginin devam etmesi, bu şekildeki bir tasarım dili oldukça şık gözüküyor. Ve şu iç tarafı da bakın yine boşluk. Bayağı değişik stopları. Ve bakın buradan şöyle tutabiliyorsunuz stopu. Çok ilginç. Buradaki plastikler böyle noktalı noktalı böyle mi kalacak onu bilmiyorum. Ama bence böyle kalırsa da müthiş olur diye düşünüyorum. EV2 yazısı da burada mı olur? O da tabii bambaşka bir mevzu. Ama şu arttaki detaylar, şuradaki detaylar, işte buradaki yazı detayları, logomuz, spoilerimiz, her şeyiyle bence çok özenilmiş, çok iyi çalışılmış bir otomobil. Vallahi ben bu otomobili çok beğendim. Açık ve net söylemek gerekirse. Yani eve bir elektrikli şehir içi otomobili alacaksam böyle bir otomobil almayı tercih ederim. Şimdi değişecek şeylerden biri de muhtemelen şu kapıları olacaktır. Çünkü kapıları dışarı doğru açılıyor. Suicide door gibi. Fakat şu kapıları falan görüyor musunuz? Çok değişik. Yine arka kapı da o şekilde. Tabii bunlar çok değişecektir. Şu diğer taraftan da bir bakalım istiyorsanız. İşte camlar, fitiller falan değişecek ama şu içeriği görüyor musunuz? Burası kumaş. Şu alt tarafta başka detaylar var. Üst tarafta başka detaylar var. Ekran, direksiyona baksanıza. Çok acayip. Bu arada 2 koltuk yok. Tek koltuk olarak geliyor ama sırtlıklar tabii ki ayrı olarak geliyor. Ayrı ayrı katlanabiliyor. Ve arka koltuklarda yine aynı şekilde geliyor. Vallahi böyle gelirse bence bayağı satar. Ve bu otomobilin fiyat olarak konumlandırması da çok aşağıda olacak. Öyle söyleniyor. Avrupa fiyatlarını açıkladılar. 30 bin Euro'dan başlıyor. EV4 35 bin Euro ve ticari versiyonlarda yine 35 bin Euro'dan başlıyor. Vergili fiyatı, vergisiz olarak da 30 bin Euro'dan başlıyor. Ama ticarilerde şöyle bir durum var. Ticariler zaten ÖTV olarak düşük ÖTV ile geliyorlar. Aynı ÖTV ile geliyorlar. Yani elektrikli olması ona bir fiyat avantajı Türkiye'de kazandırmayacak. Ama EV2 gerek konumlandırıldığı B segmenti, hatta bazen A SUV ya da B SUV bile diyebiliriz buna. Ama boyu 4 metre. Yani küçük bir B olarak bunu görebiliriz. Hatta Hyundai'de de biliyorsunuz ki Inster çıkacak. Inster'la bu otomobil kuzen olacak, kardeş olacak. Ama Inster çok daha küçük. Onu zaten A olarak konumlandırıyorlar. Bu otomobil bence biraz B. Ama Kia'nın B'de nesi var? E ve 3'ü var. Orada tabii biraz hesaplar farklı olabilir. Benim tahminlerime göre, siz de tahminlerinizi yapın gerçi aşağı, ama bu otomobil bulunduğu segment itibariyle, bu arada tabii batarya, motor vesaire ile ilgili herhangi bir bilgi yok şimdiden ama muhtemelen yine diğer otomobillerin bataryalarını kullanır diye düşünüyorum. Başlangıç fiyatları böyle 1-200'lerden falan başlarsa pöf, acayip satar diyorum. Vallahi ben düşünürüm en azından. Bakar mısınız tabana? Taban dümdüz. Zaten biliyorsunuz ki altta bataryası var. Dashboard çok değişik. Koltuklar çok değişik. Ve şurada dikkat etseniz koltuk böyle yana doğru açılıyor. Katlanıp içeri giriyor bu arada. Böyle durumlarda biraz daha işte açıp oraya oturabiliyorsunuz. Bakın bu değişik. Ve iki tarafta da var bu. Şu önünü göstereyim. Baksanıza burası böyle değişik kumaş gibi. Direksiyona şöyle yandan baktığımız zaman çok değişik gözüküyor. Şurada da bakın kısa yol tuşları falan var. Tabii bu konsept böyle gelmeyecek ama buna çok yakın geleceğine emin olabilirsiniz. Yani günün özetini geçersek 3 tip otomobil var. Hatta EV4 hatchback ve sedan olarak düşünürsek 4 tip otomobil var. EV4'ler 3. çeyrekte yani sonbaharda Türkiye'de olacak. Aynı şekilde ticariler de yine sonbaharda Türkiye'de olacak. Ama EV2'nin daha ticarileşmesi var.
Bu çünkü daha bir konsept dediğimiz gibi. Onun ortaya çıkması lazım. Çıktıktan sonra da satışı muhtemelen 2026 yılı olacak. Yani 2026'da da Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum. Normalde burada sadece Koreliler çekim yapabiliyor bu saatlerde. Biz biraz daha böyle kaçak girdik aradan, gerilla şeklinde çektik. Markanın vizyonunu gördük, otomobilleri gördük. Yine modellerle ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa aşağı yorum olarak sizden bekleyebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Bunun dışında da kanalımıza zaten abone olduğunuzu farz ediyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde bunun gibi ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.